ve sosyal medya sayesinde artık herkes içerik üretebiliyor, paylaşabiliyor ve içeriklerini geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Bu durumun yarattığı fırsatların yanı sıra hızlı ve çeşitli içerik akışı beraberinde büyük bir sorunu meydana getiriyor: doğruluk ve güvenilirlik. Dijitalleşme sayesinde bilgi paylaşımı daha demokratik hale gelse de yanlış bilgilerin hızla yayılması ve etkilerinin büyümesi önemli bir problem. Yanlış bilgiye her zaman aynı şekilde maruz kalmıyoruz. Bu farkları bilmek yanlış bilgiyle mücadelede ilk önemli adım. Yanlış bilgileri içeriğine, niyetine ve bağlamına göre 3 kategoride ele alabiliriz. Birincisi dezenformasyon. Bu yanlış bilgilerin kasıtlı olarak üretilmesi ve yayılması demek. Bu tür bilgi kamuoyunu yanıltmak, bir gruba zarar vermek veya belirli bir algı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Dezenformasyon bireylere, devletlere veya kuruluşlara zarar vermeyi amaçlar. Örneğin seçim süreçlerinde rakip adaylar hakkında sahte haberler üretilip yaygınlaştırılarak toplumun algısı yönlendirilebilir. İkinci türse mezenformasyon. Bu yanlış ya da yanıltıcı bilgilerin paylaşanın kötü niyet olmadan paylaşması. Çoğu zaman iyi niyetle paylaşılsa da bu durum da yanlış bilginin hızla yayılmasına katkı sağlayarak ciddi sonuçlar doğurabilir. Örneğin sosyal medyada yanlış bir istatistik hızla paylaşılabilir ve insanlar buna inanabilir. Son olarak malenformasyonu ele alalım. Bu da doğru bilgilerin zarar vermek amacıyla bağlamından koparılarak ya da yanlış bir şekilde paylaşılması. Örneğin bir kişinin özel bilgileri izinsiz bir şekilde ifşa edilip itibarı zedelenebilir. Peki yanlış bilgi nasıl ortaya çıkar ve nasıl yayılır? Buna bakalım. İlk aşama yanlış bilginin üretilmesi, oluşturulması aşaması. Burada yanlış bilginin içeriği belirlenir ve belli bir amaca hizmet etmesi için şekillendirilir. Bazen kasıtlı olarak, bazen de yanlışlıkla yanlış bilgi ortaya çıkabilir. İkinci aşamada yanlış bilginin medya ve dijital platformlarda yeniden düzenlenmesi ve farklı formatlarda paylaşılması. Mesela bir haber metni, videoya da görsel haline getirilip tekrar paylaşılabilir. Bu sayede içerik daha geniş bir kitleye ulaşabilir ve farklı aktörler tarafından manipüle edilebilir. Son aşamada yanlış bilginin dağıtım aşaması. Sosyal medya ve geleneksel medya aracılığıyla yanlış bilgiler hızla yayılır. WhatsApp grupları, TikTok, Facebook, X, YouTube gibi sosyal medya platformları yanlış bilginin yayılmasında en çok katkı sağlayan araçlar arasında sayılabilir. WhatsApp gibi kapalı gruplarda yayılan içerikler ise genellikle daha zor doğrulanır. Bu da dezenformasyonun etkisini artırabilir. Bilgi ekosisteminde yanlış bilginin nasıl üretildiğini, biçimlendirildiğini ve algılandığını anlamak için de 3 unsur ya da 3 temel ögeye bakmak faydalı olabilir. İlk olarak aktör ya da özne, yani yanlış bilgiyi üretenler ve yayanlar. Bunlar bireyler, siyasi aktörler, medya kuruluşları veya devlet destekli organizasyonlar olabilir. Ayrıca sosyal medyada bot hesaplar ve troll çiftlikleri de içerik üretimi ve etkileşimleri manipüle etmek için sıkça kullanılır. İkinci unsur ise mesaj ve içerik türleri. Bu yanlış bilginin sunum biçimi nasıl algılandığıyla doğrudan ilgili. Yanlış bilgi bazen doğrudan yalan içerebilir, bazen de manipülasyonla ya da bağlamdan koparılarak oluşturulabilir. Bu içerikler medya, görsel, video ya da ses kaydı gibi farklı formatlarda olabilir. Öfke, korku, umut veya merak uyandıran içerikler paylaşım oranlarını artırarak yanlış bilginin hızla yayılmasına neden olabilir. Son olarak yorumlayıcılardan bahsetmemiz gerek. Yorumlayıcılar yanlış bilgiyi tüketen, ona tepki veren ve bazen de yayılmasına katkı sağlayan kişilerden oluşur. Yanlış bilgiye dikkat etmeyen, doğrulama yapmayan kişiler de zamanla bunun yayılmasına neden olabilirler. Yani aslında hepimiz farkında olmadan yanlış bilginin yayılmasına katkıda bulunuyor olabiliriz. Yorumlayıcılar doğrulama yanlılığı, gerçeklik yanılsaması, yankı odaları, dijital okuryazarlık ve eleştirel düşünme becerisi gibi faktörlerden etkilenebilirler. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde yanlış bilginin nasıl üretildiği, yayıldığı ve bireyler üzerindeki etkisinin nasıl şekillendiği daha iyi anlaşılabilir. Yanlış bilgilerle mücadele sadece içerik doğrulamakla değil, aynı zamanda yanlış bilgiyi üreten kişilerin tespit edilmesi ve bireylerin eleştirel düşünme becerilerinin güçlendirilmesiyle de mümkün olabilir. Bilgi düzensizliği, örneğin yalan haberler hep var. Ancak dijitalleşme ve sosyal medya platformları yeni. Bu yeni durum içerik üretme ve paylaşma süreçlerini çok hızlandırarak bilgi dolaşımını oldukça değiştirdi. Bu hız ve yeni medyanın işleyiş biçimi bilgi düzensizliklerinin yaygınlaşmasına yol açabiliyor. Sosyal medya ve algoritmalardan başlarsak, sosyal medya platformlarındaki algoritmalar kullanıcılara ilgi alanlarına uygun içerikleri göstererek kişisel bilgi akışlarını şekillendiriyor.
Bu algoritmalar filtre balonları ve yankı odaları yaratırken insanlar sadece kendi görüşlerine yakın içeriklere maruz kalıyorlar ve alternatif bakış açılarına erişimleri kısıtlanabiliyor. Bu da yanlış ya da yanıltıcı bilgilerin hızla yayılmasını kolaylaştırabiliyor aslında. Özellikle siyasi ya da toplumsal olaylarda bu ortam çok manipülasyona açık hale gelirken kamuoyu yanıltılabilir. Ayrıca sosyal medyada etkileşim odaklı içerikler daha fazla öne çıktığı için sansasyonel veya duygusal içerikler daha hızlı yayılır. Bu da kriz dönemlerinde dezenformasyonun yayılmasına ve toplumda panik ve güvensizlik ve kutuplaşma yaratılmasına zemin hazırlayabilir. Geleneksel medya ve yeni medya etkileşimi de burada önemli bir faktör. Geleneksel medya kuruluşları dijitalleşme süreciyle birlikte sosyal medya platformlarının hız odaklı dinamiklerine uyum sağlamak zorunda kaldılar. Bu dönüşümün olumsuz etkisi de haber üretim süreçlerinde doğrulama mekanizmalarının zayıflaması oldu. Habercilikteki hız rekabeti yanlış bilgilerin denetlenmeden dolaşıma girmesine sebep olabiliyor. Yeni medya ortamında içerik üreticisi olmak için büyük medya kuruluşlarının sahip olduğu kurumsal yapılar veya etik denetimler gerekmiyor. Artık herkes bir içerik üreticisi ve dağıtıcısı olabilir. Bu durum bilgi ekosistemini daha demokratik hale getirdi, evet. Ama anonim ya da kimliği belirsiz kişiler tarafından yanlış bilginin yayılmasını da kolaylaştırabiliyor. Dijital platformlar dezenformasyon kampanyaları için verimli bir zemin oluşturur. Manipülatif içerikler, sahte hesaplar veya botlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaşabilir. Özetle bilgi ekosistemindeki dönüşüm, bilginin üretimi, dağıtımı ve tüketimi süreçlerinde önemli değişiklikler yaratmış durumda. Ancak bu süreçlerin denetim mekanizmalarını zayıflatması, yanlış bilginin hızla yayılmasına neden olabilir. Bu da bireylerin bilgiye erişim biçimlerini ve toplumların gerçekle kurgu arasındaki farkı ayırt etme becerisini etkiler. Bu yüzden bilgi düzensizlikleriyle mücadelede platformlar, medya kuruluşları, bireyler ve diğer paydaşların sorumluluk alması çok önemli. Peki bilgi ekosisteminde bilgi düzensizlikleriyle mücadelede paydaşlar nerede? Öncelikle platformlara bakalım. Sosyal medya platformlarının içerik moderasyonu yapması ve şeffaf algoritmalar geliştirmesi yanlış bilgiyle mücadelede çok önemli. Ama platformlar genellikle ekonomik çıkarlarını korumak için bu sorumlulukları yerine getirmekte isteksiz davranabiliyor. 2021'de yayımlanan Dezenformasyonla Mücadele Kurallarının güçlendirilmesine yönelik kılavuza göre platformların dezenformasyonla mücadele etmek için daha güçlü ve kapsamlı önlemler alması gerekiyor. Buraya biraz daha detaylı bakalım. Örneğin araştırmacıların dezenformasyonu analiz edebilmesi için platform verilerine erişim sağlaması ve bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çok önemli. Ayrıca platformlar içeriklerin nasıl sıralandığını ya da kaldırıldığını belirleyen algoritmaların nasıl çalıştığını açıklamalı. Yanlış ya da yanıltıcı içerikten kazanç elde edilmesini engellemek için adımlar atmalı. Şeffaflığı artırarak kullanıcıların kimlerin onları hedef aldığını anlamasını sağlamalı. Sahte hesaplar ve manipülatif davranışları tespit edip engellemeli. Doğru bilgiye öncelik vererek kullanıcıların dezenformasyona karşı bilinçlenmesini sağlamalı. Ayrıca kullanıcıların içerik doğrulaması yapabilmesi için gerekli araçları sunmalı. Tüm bunların amacı ifade özgürlüğüne saygı göstererek açık ve güvenilir bir dijital ortam yaratmak aslında. Önemli bir diğer paydaşsa kullanıcılar. Kullanıcılar herhangi bir bilgiyi paylaşmadan önce kaynağını mutlaka sorgulamalı. İçeriğin kim tarafından, ne amaçla ve hangi bağlamda üretildiğini anlamaya çalışmalı. Güvenilir kaynakları tercih etmeli. Yanlış bilgi tespit etmek için güvenilir doğrulama platformlarını kullanmalı ve dezenformasyonu bildirme mekanizmalarını kullanmalı. Ayrıca sosyal medyada yanlış bilgi içeren içerikleri işaretleyerek platformların içerik moderasyonuna katkı sağlamalı. Kullanıcılar medya okuryazarlığı konusunda bilinçlenmeli. Dijital becerilerini geliştirerek dezenformasyona karşı daha dirençli hale gelmeli. Güvenilir haber kaynaklarını takip etmeli. Yanıltıcı veya doğrulanmamış içerikleri paylaşmaktan kaçınmalı. Yanlış olduğu belirtilmiş içeriklere yorum yaparken ve paylaşırken dikkatli olmalı. Ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemeye çalışmalı. Ayrıca yanlış bilgi yayan sahte hesaplara ve botlara karşı da dikkatli olmalı. Bu tür hesapları bildirmeli. Yetişkinlerin rehberliği de burada çok önemli. Özellikle çocukların ve gençlerin doğru bilgiye ulaşmaları, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri ve medya okuryazarlığı kazanmaları konusunda yetişkinlerin rolü çok önemli. Özellikle de öğretmenler ve bakım verenler çocuklara güvenilir bilgiye nasıl erişecekleri konusunda yardımcı olabilirler ve onlara eleştirel bakış açısı kazandırmak için rehberlik edebilirler. Platformlar ve kullanıcılar dışında hükümetler, medya kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de sorumluluk alması gerekiyor.
Hükümetler yanlış bilgilere karşı araştırmalar yapmalı, reklam ağlarını düzenlemeli ve şeffaflık kuralları koymalı. Medya kuruluşları doğru habercilik standartlarını koruyarak yanlış bilginin yayılmasını engelleyecek politikalar geliştirmeli ve medya okuryazarlığını teşvik etmeli. Son olarak sivil toplum örgütleri ise kamuoyunu yanlış bilginin tehlikeleri hakkında eğitmeli ve bilgi ekosistemini daha güvenli hale getirmek için bağımsız doğrulama çalışmaları yapmalı.